Merhabalar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Sizlere yine yakadan başlama kolay bir yelek anlatmaya çalışacağım. Bu şekilde 2 adet elinizde 100 gram 250 metrelik ip bulundurun arkadaşlar. Yeleğimize 1,5 yumak ya da 1,5 yumağa yakın ipimiz gider. 2 adet ipiniz elinde olması gerekiyor. Şişim 3 numara. Antipilik bir ip. Benimle aynı renkte örmek isterseniz renk numarasını veriyorum. 2857 renk numaramız. İpim Nako Elite Baby. Benimle aynı markada örmek zorunda değilsiniz. Aynı renkte örmek zorunda değilsiniz ama bazen ablacığım renk numarasını verir misiniz diye ısrar ettiğiniz için ben renk numarasını veriyorum. Sizin eliniz sıkı ise 3,5 numarayla da örebilirsiniz bu ipi. Ben şimdi şöyle ipimi kenara alıyorum. Yeleğimi çalışmaya başlıyorum. Yeleğimi çalışmaya başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abonelikler tamamen ücretsiz. Abone olduktan sonra zil bildirimini de tüm haline getirirseniz kanalımdan gelen tüm bildirimlerden ilk sizler haberdar olursunuz. Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve yeleğimi çalışmaya başlıyorum. Şöyle başlama tekniğim benim bu şekilde. Siz nasıl alışıksanız o şekilde başlayın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 bu şekilde 78 ilmek atıp geliyorum. 78 ilmek attım. Şöyle kısa ucumu sabitliyorum. Örgümü döndürüyorum. Burası örgümün arka yüzü oluyor arkadaşlar. İpimi öne aldım. Bir ilmek ters ilmeğimi alıyorum. İlk sıra olduğu için ilk ilmeğimi örüyorum. Sonra bir ilmek düz ipim arkada bakın. Bir ilmek düz ipimi öne alıyorum. Bir ilmek ters ipimi arkaya alıyorum. Bir ilmek düz ipimi öne alıyorum. Bir ilmek ters, yani bir düz ilmek, bir ters ilmek, bir düz ilmek, bir ters ilmekle sıra sonuna kadar örüyorum. ...78 ilmeğimi attım. Örgümün ilk sırasında bir ilmek düz, bir ilmek ters ilmeklerle çalışıyorum. Sıra sonuna kadar çalışıp geliyorum. Sıra sonuna kadar bir ters, bir düz ilmeklerimi çalıştım geldim. Son ilmeğim düz denk geldi. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Örgümün ön yüzünde baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. İpim arkada. Düz ilmeğimi düz alıyorum. Ters ilmeğimi ters. İlmekleri gördüğüm şekilde örüyorum. Bakın ilmekler bu şekilde örgümün ön yüzü. Düz ilmeğimi düz, ters ilmeğimi ters örerek sıra sonuna kadar örgümü ilerletip geliyorum. İlmeklerimi bir ters bir düz örerek örgümü ilerlettim geldim. Örgümde 2 sırayı tamamladım.
Örgümün arka tarafını döndürüyorum. Örgümün arka tarafından da yine ilmekleri gördüğüm şekilde örüyorum. Düz ilmeğimi düz, ters ilmeğimi ters örüyorum. Sıra sonuna kadar. 3 sıra bir de ters bir düz örmüş oluyorum. Örgümde sıra sonuna geldiğimde. Örgümü ilerlettim. Sıra sonuna geldim. 3 sıra bir ters bir düz lastik oluşturdum. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Şimdi arkadaşlar bir sıra daha örgümün ön yüzünden bir ters bir düz lastik çalışacağım. Arka yüzünden de bir ters bir düz lastik çalışıp geleceğim. Toplamda 5 sıra lastik çalışmış oluyorum bir ters bir düz olarak. Bir ters bir düz olarak 5 sıra lastiği oluşturdum geldim. Şimdi haroşa çalışıyorum. Örgümün ön yüzündeyim. Haroşa ilmeklerle devam ediyorum. Bakın arkadaşlar. Haroşa ilmekleri ters olarak oluşturuyorum ben, biliyorsunuz. Beni sürekli takip eden arkadaşlar biliyor. Haroşa ilmekleri ters olarak oluşturuyorum. Sıra sonuna kadar haroşamı örüp geliyorum. Örgümü ilerlettim. Sıra sonuna geldim. Örgümün ön yüzünü döndürdüm. Arka yüzünü pardon. Örgümün arka yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve haroşa ilmeklerimle devam ediyorum. Örgümün arka yüzünden de bir sıra haroşa oluşturuyorum. Şöyle bakalım. Arka yüzünden örünce ön yüzündeki haroşamız daha net belli oldu. Şimdi sıra sonuna kadar haroşamı oluşturup geliyorum. Sıra sonuna geldim. Haroşamı ördüm ve sıra sonuna geldim arkadaşlar, bakın. Şimdi örgümü döndürüyorum. Örgümün ön yüzündeyim. Bakın ipimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Ve bir sıra daha haroşa oluşturuyorum örgümün ön yüzünde. Sıra sonuna kadar bir sıra daha haroşamı oluşturayım. Roba ayrımlarında arkadaşlar ilmeklerimi sayıp geliyorum. Roba ayrımlarında yapayım ama işlem olarak değil. İlmekleri sayıp işaretleyici iğnelerle ayırıp geliyorum. Örgümün ön yüzünden 2 sırada haroşa oluşturdum. 2 diş geldim. Hani bu sefer şöyle lastiğimiz farklı oldu, yaka lastiğimiz. İlmekleri de ayırdım. Hemen sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 15 ilmek bir yaka. Bunun 3, 6, 7 ilmeği ön pat haroşaya ait. Sonra 2 ilmek reglan artırım. Daha sonra kol ilmeğim 3, 6, 9. Daha sonra 2 ilmek reglan artırımım, bakın ayraçlarla işaretledim. Sizin elinizde böyle ayraç yoksa renkli ilmeklerle işaretleyin ya da beni dikkatli dinlerseniz işaretlemenize bile gerek kalmaz. Yeleğin arka sırt bölümü 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ilmek. Daha sonra 2 ilmek reglan artırım. Reglan artırım nedir? Robadaki artırım ilmekleri. Bu 2 ilmeğin her iki yanından da ilmek artıracağız. Sonra
3, 6, 9 ilmek kol ilmeği. Daha sonra 2 ilmek reglan artırım. Daha sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 ilmek diğer yaka. Bunun da 7 ilmeği ön pat ilmeğime ait. Şimdi örgümün arka tarafını döndürüyorum. Örgümün arka tarafından bir sıra daha haroşa örüyorum. Nereye kadar? Mavi ayraca kadar. Burada kısa satır tekniği çalışacağım. Yani yaka düşürme tekniğini çalışacağım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Bakın ipimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve haroşamı örmeye devam ediyorum. Mavi ayraca kadar haroşamı örüp geliyorum. Örgümün ön yüzünden robo modelimize başlıyoruz. Örgümün arka yüzünden örgümü ilerlettim. Haroşa ilmeklerimle geldim. Bakın mavi ayraca kadar. Bu iki ilmeğim reglan artırım ilmeğim. Mavi ayracımı diğer şişime aldım. Şimdi burada 2 ilmek haroşamı örüyorum. Örgümü döndürüyorum. Bakın sıra sonuna kadar gitmiyorum. Kısa satır tekniği dediğimiz teknik bu. İpimi arkaya aldım. Dönmüş olduğum ilmeği aldım. Yalnız bu ilmeğimi bir sıkılaştırdım. Bir ilmek düz ördüm. Ayracımı aldım. Bir ilmek bakın dolayarak değil, ajur olarak değil, şöyle gizli artırım, ilmek alarak artırdım. Bir, iki ilmek düz ördüm. Ayracımı kenara aldım. Dolayarak artırmıyorum. Ajur değil. Bakın açıklıyorum. İlmek alarak gizli artırım. 1, 2, 3, 4 ilmek düz ördüm. Bir ilmek gizli artırımdan sonra ipimi öne alıyorum. 1, 2, 3, 4 ilmek ters. Bakın haroşa değil ters. Çünkü arkadan bu ilmeklerim düz olarak çalışılacak. Burada kaldı 5 ilmeğim değil mi? Şu bir ilmeğin içerisinden düz olarak bir ilmek aldım. Bir doladım. Bir ilmek daha aldım. Bir düz ilmeğin içerisinden 3 ilmek aldım. Sonra 4 ilmek ters. 1, 2, 3, 4. Ayracımı alıyorum. Geldim 2 ilmek reglan artırım ilmeğime. Bir ilmek şöyle gizli artırım. İlmek alarak artırmıyorum. 1, 2, pardon. Ajur artırmıyorum, ilmek alarak artırıyorum. Sonra yine bir ilmek, bakın ilmek alarak gizli artırım. Bu ayracımı kenara alıyorum. Yeleğimin arka sırt bölümünde düz ilmeklerle devam ediyorum. Evet, yeleğin arka sırt bölümünü düz ilmeklerle ördüm. Ayracımı kenara aldım. Reglan ilmeğime geldim. Bir ilmek, bakın ilmek alarak gizli artırım. 1, 2 ilmek düz ördüm. Bir ilmek artırdım ilmek alarak ayracımı kenara aldım. Ters ilmeklerle 1, 2, 3, 4. 4 ilmek ters ilmeğimi ördüm. Şimdi şu ortadaki bir ilmeğim 5 ilmek kaldı ya, 4 ilmek de bu tarafta. Şişimi taktım. Bir ilmek düz ilmek aldım. Bir doladım. Aynı ilmeğin içerisinden bir ilmek daha aldım. 3 ilmek. Daha sonra ters ilmeklerle devam ediyorum. 1, 2, 3, 4. 4 ilmek ters ilmeğimi ördüm. Ayracımı kenara aldım. Bakın bir ilmek artırdım. İlmek alarak gizli artırım. 2 ilmek düz. Reglan artırımım. Bir ilmek alarak artırdım.
Bu ayracımı da kenara aldım. 2 ilmek düz ilmeğimi ördüm. 15 ilmekti. Kaldı burada 13 ilmek. Örgümün arka tarafını döndürüyorum. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. İlmeğimi bir sıkılaştırdım. Bir ilmek ters artırmış olduğum ilmeğim ters. Robada reglan artırımım. 2 ilmek reglan ilmeğim ters. Artırmış olduğum ilmeğim ters. Bu şekilde gittik. Şimdi burada 4 ilmek düz. 1 2 3 4. 3 ilmek ters. Hani bir ilmeğin içerisinden 3 ilmek çıkardım ya. 1 2 3. Tomurcuklu bir model arkadaşlar. Sonra 4 ilmek düz. 1 2 3 4. Yeleğimizin arka tarafı örgümüzün. Sonra bakın bu bir ilmek artırmış olduğum ilmeğim ters. 2 ilmek reglan ilmeğim ters. Bir ilmek artırmış olduğum ilmeğim ters örgümün arka yüzünden. Daha sonra yeleğimin arka sırt bölümünü ters ilmeklerle örüp ilerletiyorum. Diğer reglan artırım ilmeğime kadar. Reglan artırım ilmeğime geldim. Bakın artırmış olduğum ilmeğim ters. 2 ilmek reglan artırım ilmeğim ters. Tekrar artırmış olduğum ilmeğim ters. Kol bölümüne geldim. Kol bölümünde 4 ilmek düz. 1 2 3 4. 3 ilmek ters. Bu 3 ilmek neydi? Bir ilmeğin içerisinden 3 ilmek almıştık. Ve 4 ilmek ters. Reglen artırım ilmeğime geldim. Bakın artırmış olduğum ilmeğim ters. Reglen artırım ilmeğim ters. Ve artırmış olduğum ilmeğim ters. 2 ilmek kısa satır ilmeğim ters örüyorum. Daha sonra burada 13 ilmeğim vardı. 2 ilmek aldım. Kaldı 11 ilmeğim. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Yani sıra sonuna kadar örmüyorum. Kısa satır tekniğini uyguluyorum. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. İlmeğimi bir sıkılaştırdım. Burada ip uzantısı olmasın diye. Düz ilmeklerimle bakın devam ediyorum. 2 ilmek reglan artırım ilmeğime kadar. Bakın. Reglan artırım ilmeğime geldim. Kendini belli ediyor zaten. Bir ilmek artırarak aldım. Bakın şöyle. Dolayarak değil, ilmek artırarak gizli artırım. 2 ilmek düz ördüm. Bir ilmek aldım. Bakın şöyle gizli artırım. Sonra 5 ilmek ters. 1 2 3 4 5. 3 ilmek düz. Kol bölümü. Daha önceki artırdığım şu bir ilmeği ters olarak örüyorum. Daha sonra 5 ilmek ters. 1 2 3 4 5. Bir ilmek artırdım. Gizli artırımla 2 ilmek düz. Reglan artırım ilmeğim. Bir ilmek artırdım. Yeleğimin arka sırt bölümü düz. Bakın düz ilmeklerle ilerliyorum yeleğimin arka sırt bölümünde. Diğer reglan artırım ilmeğine kadar geldim. Bakın burada bir ilmek bu artırdığım ilmeğim düz ördüm. 2 ilmek reglan artırım ilmeğim. Bir ilmek aldım artırdım ilmek alarak. 2 ilmek düz ördüm. Bir ilmek alarak artırdım. Sonra kol bölümüne geldim. Kol bölümünde 5 ilmek ters. 1 2 3 4 5. 3 ilmek düz. 1
2, 3. 5 ilmek ters. Reglen artırım ilmeğime geldim. 1 ilmek alarak artırdım. 2 ilmek düz, 1 ilmek alarak artırdım. Daha sonra 1, 2, 3 ilmek düz, 2 ilmek daha düz ilmeğimi aldım. Burada 13 ilmeğim vardı. Bu 2 ilmeğimi de aldım. Kaldı 11 ilmeğim. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden ilmekleri gördüğümüz şekilde örüyoruz. Dönmüş olduğum ilmeği örmeden aldım. Ters ilmeklerle devam ediyorum. Bakın artırmış olduğum ilmeğim ters. 2 ilmek reglan ilmeğim ters. Artırmış olduğum ilmeğim ters. Daha sonra 5 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5. Ve sonra 3 ilmek ters. Burası kol bölümü. 5 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5. Sonra artırmış olduğum ilmeğim ters. Reglan ilmeğim, 2 ilmeğim ters. Daha sonra örgümün arka sırt bölümü ters. Ters ilmeklerle örgümü ilerletiyorum. Nereye kadar? Diğer yakadaki yaka düşürme ilmeklerime kadar. Buraya kadar örgümü ilerletip geliyorum. İlmekleri de gördüğüm şekilde örüyorum. Bu kol bölümünde örgünün arka yüzünden nasıl çalıştıysak diğer kol bölümünde de aynı şekilde çalışıyoruz. Örgümün arka yüzünden ilmekleri gördüğüm şekilde ördüm geldim kısa satır ilmeğime kadar. 3, 6, 9, 11 ilmeğim var değil mi? 2 ilmeğimi ters ilmek olarak aldım. Kaldı 3, 6, 9 ilmeğim. Örgümün ön yüzünü döndürdüm. Örgümün ön yüzündeyim. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. Bakın ipim arkada. İlmeğimi şöyle bir sıkılaştırdım. Burada bir ip uzantısı olmasın istiyorum. Düz ilmeklerimle reglan artırım ilmeğime kadar devam ediyorum. Bakın reglan artırım ilmeğime geldim. Artık 2 ilmek kendini bariz belli ediyor. 1 ilmek alarak artırdım. Gizli artırım diyoruz biz bu işleme. 1, 2 ilmek düz ilmeğimi ördüm. 1 ilmek alarak artırdım. 1 ilmek ters ördüm. Burada ilmek sayısını ayarlamam gerekiyor arkadaşlar. Tam ortalamak için. Evet, 2 ilmek daha ters ördüm. İlmeğimi artırdıktan sonra 3 ilmek ters ördüm. Şöyle bakın. Daha sonra 3 ilmek daha örüyorum. 4, 5, 6. Bunu ayarlamam gerekiyor arkadaşlar. Bu kolu da ilk defa sizinle beraber çalıştığım için ilmek sayılarını ayarlamam gerekiyor. Tek tek ilmeği saydım. Şimdi 3 ilmeğin içerisinden bakın şöyle toplamda 1 ilmek düz aldım. Ters ilmeğimi alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek ters ördüm. Şu artırdığım ilmeklerim de ters geldi. Şimdi bir ilmek bakın ilmek alarak gizli artırım çalıştım. 1, 2 ilmek düz ördüm. Reglan artırım ilmeğim. 1 ilmek artırdım gizli olarak ve yeleğin arka sırt bölümünü düz ilmeklerle devam ediyorum. Burayı biraz hızlı geçiyorum. Diğer reglan artırım ilmeğine kadar düz ilmeklerle devam ediyorum.
Evet, reglen artırım ilmeğime geldim bakın. 2 ilmek düz ilmek reglen artırım ilmeğim kendini belli ediyor. Bu modele gizli artırım yakıştığı için gizli artırıyorum arkadaşlar. Yani dolayarak ajur olarak artırmıyorum. Bir ilmek alarak artırdım. 1 2 ilmek düz ördüm. Bir ilmek alarak artırdım. İpimi öne alıyorum. Kol bölümündeyim. 1 2 3 4 5 6 ilmek ters ördüm. Sonra şu 3 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Bir ilmekten 3 ilmek çıkarmıştık. Burada toplayarak tekrar bir ilmeğe düşürdüm 3 ilmeği. İpimi öne aldım. 1 2 3 4 5 6 ilmek ters ördüm. Bir ilmek alarak artırdım. 2 ilmek reglen artırım ilmeğimi düz ördüm. Bir ilmek alarak artırdım ve kısa satır ilmeklerime kadar geliyorum. Bakın düz ilmeklerle 3 6 9 11 ilmek de bu yakada vardı. 2 ilmeğimi düz olarak aldım. 3 6 9 ilmek kaldı burada. 11 ilmekten 2 ilmeği aldım ya arkadaşlar. Şimdi örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Dönmüş olduğum ilmeği bakın örmeden aldım. Ters ilmeklerle reglen artırım ilmeğime kadar devam ediyorum. Bakın şu artırmış olduğum ilmeğim ters. Şu 2 ilmeğim reglen ilmeğim ters. Daha sonra bir ilmeğim ters. Sonra 6 ilmek düz kol bölümünde 1 2 3 4 5 6. Bazen elim böyle kameranın altından kayıyor, kusura bakmayın. Fark ettiğim an düzeltiyorum. Sonra 3 ilmek içerisinde bir ilmek aldım ya. Bu bir ilmeğim ters. 1 2 3 4 5 6 ilmeğim düz. Artırmış olduğum ilmeğim ters. 2 ilmek reglen ilmeğim ters ve yeleğin arka sırt bölümünü ters ilmeklerle örüyorum. Bu kolda ilmekleri gördüğüm şekilde ördüm ya, diğer kolda da örüyorum. Kısa satır ilmeklerine kadar örgümü ilerletip geliyorum. Kısa satır ilmeklerime geldim. Burada 9 ilmeğim var. 7 ilmeği ön pat ilmeğime ait. 3 6 7. 2 ilmeği kısa satır ilmeğime ait. Örgünün arka tarafından son kısa satır ilmeğimi çalıştım. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. İpimi arkaya aldım. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. Düz ilmeklerle devam ediyorum. Reglen artırım ilmeğime kadar. Reglen artırım ilmeğime geldim. Bir ilmek alarak artırdım. 2 ilmek reglen artırım ilmeğimi düz ördüm. Bir ilmek alarak artırdım. Bakın ters ilmeklerimi örüyorum. İpimi ön aldım. 1 2 3 4 ilmek. 4 ilmek ördüm. 5. ilmeğimin bakın içerisinden bir düz ilmek aldım. Bir doladım. Aynı ilmeğin içerisinden bir düz ilmek daha aldım. Şu şekilde kabarcık oluşacak. Sonra 1 2 3 4 5 ilmek ters ördüm. Bakın. 6. ilmeğimin içerisinden bir düz ilmek aldım. Bir doladım. Aynı ilmeğin içerisinde bir ilmek daha düz aldım. Bir ilmekten 3 ilmek aldım. İpimi ön aldım. 1 2 3 4 ilmek ters. Bakın. Burada da reglen artırım ilmeğimden sonra bak 2 ilmek reglen artırım ilmeğim. 1 ilmek artırdım. 4 ilmek ters.
Burada da aynı şekilde. İlmek alarak artırdım. 2 ilmek reglen artırım ilmeğimi düz ördüm. Tekrar ilmek alarak artırdım. Yeleğin arka sırt bölümünü düz ilmeklerle örüyorum. Hızlı bir şekilde örelim. Diğer reglen artırım ilmeğine kadar. Evet, diğer reglen artırım ilmeğime geldim. Diğer kola bak. Bir ilmek alarak artırdım. 1 2 ilmek düz reglen artırım ilmeğimi ördüm. Bir ilmek alarak artırdım. İpimi öne aldım. 1 2 3 4 ilmek ters ilmeğimi ördüm. İpim arkada. 5. ilmeğin içerisinden bir ilmek düz aldım. Bir doladım. Aynı ilmeğin içerisinden bir ilmek daha düz aldım. İpimi öne aldım. 1 2 3 4 5 ilmek ters ördüm. İpim arkada. Bakın. Bir ilmek düz aldım. 6. ilmeğin üzerinden içerisinde. Bir doladım. Bir ilmek daha düz aldım. İpimi öne aldım. 1 2 3 4 ilmek ters. 4 ilmek ters ilmeğimden sonra bir ilmek alarak artırdım. 2 ilmek reglan ilmeğimi düz ördüm. Tekrar bir ilmek alarak artırdım. Bir ilmek alarak artırdıktan sonra düz ilmeklerimle devam ediyorum. Kısa satır ilmeklerime kadar. Kısa satır ilmeklerime geldim. Burada 9 ilmeğim var. 3 6 7 ilmeğini ön pat ilmeğime bıraktım. 2 ilmek kısa satır ilmeğimi aldım. Örgümün ön yüzünden de son kısa satır ilmeğimi çalıştım. Bu arada şöyle bir bakalım arkadaşlar. Robo modelimize bence harika bir şey çıkacak ortaya. Bunu da bu şekilde ben uyarlıyorum. İnşallah güzel bir şey olur. Örgümün arka yüzünü döndürdüm. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. Reglen artırım ilmeğime kadar ters ilmeklerle devam ediyorum. Bakın bu bir ilmeğim, artırmış olduğum ilmeğim ters. 2 ilmek reglen artırım ilmeğim ters ve artırmış olduğum ilmeğim ters. 4 ilmek düz. 1 2 3 4 3 ilmek ters ve 5 ilmek düz. 1 2 3 4 5 3 ilmek ters, 4 ilmek düz. 1 2 3 4 ipimi öne aldım. Ters ilmeklerle devam ediyorum. Tabii ki reglen artırım ilmeklerim de ters ilmeklerime dahil olmak üzere. Şimdi bu şekilde devam ediyorum. Nereye kadar? 7 ilmek ön pat ilmeğime kadar burada ilik yeri açacağım. Bebek örgülerinde sağ ya da sol olarak ilik yeri açmıyorum. Pek fark etmiyor kız ya da erkek. Alışmış olduğum şekilde ilik yeri açıyorum arkadaşlar. Örgünün arka yüzünden gelirken ilik yerimi açıyorum. Haroşamı ters ilmeklerle aldığım için. Örgümü ilerlettim, geldim. 7 ilmek ön pat ilmeğime kadar. Bakın haroşa 1 ters ilmeklerini oluşturuyorum. 2 3 ilmek ördüm değil mi? Bir doladım, artırdım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım, eksilttim. Ve diğer 2 ilmeğimi de ters olarak haroşa ördüm. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi baştaki ilmeğimle beraber haroşa çalıştım. Hani örmediğim ilmeğimle beraber 7 ilmek baştaki ilmeğimle beraber. Şimdi düz ilmeklerimle
Devam ediyorum. Reglen artırım ilmeğime kadar. Reglen artırım ilmeğime geldim. Kendini bariz belli ediyor gördüğünüz gibi. Bir ilmek alarak artırdım. 2 ilmek düz ördüm. Bir ilmek alarak artırdım. Sonra ipimi öne aldım. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ters ördüm. 3 ilmek düz. 1, 2, 3. 5 ilmek ters. 3 ilmek düz. Bakın. Söylemlerime çok dikkat edelim. Elimi de takip edelim. Sonra 5 ilmek ters. 1, 2, 3, 4, 5. Bir ilmek alarak artırdım. 2 ilmek düz reglen artırım ilmeğim. Bir ilmek alarak artırdım. Yeleğin arka sırt bölümünü düz ilmeklerle örüyorum. Şimdi bu kolda ne çalıştıysam, burada ne çalıştıysam diğer kolda da aynı şekilde çalışıyorum sıra sonuna kadar. Sıra sonunda 7 ilmek ön pat ilmeğimi de haroşa örmeyi unutmuyorum. Hatırlatayım. Haroşa ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Örgümü ilerlettim, geldim 7 ilmek ön pat ilmeğimi de haroşa ördüm. Bakın roba modelimiz yavaş yavaş ortaya çıkıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum ve ters ilmeklerle. Daha sonra ilmekleri gördüğüm şekilde örüyorum arkadaşlar, bakın. Şimdi şu kolu da öreyim. İlmekleri gördüğüm şekilde örüyorum. Ters ilmeğimi ters, düz ilmeğimi düz örüyorum. Örgünün arka yüzünde biliyorsunuz artırma işlemimiz yok robada. Bakın ilmekleri gördüğüm şekilde ördüm. Gördüğünüz gibi. Sıra sonuna kadar örgümün arka yüzünden ilmekleri gördüğüm şekilde örüp geliyorum. İlmekleri gördüğüm şekilde ördüm. Sıra sonuna geldim. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Kolda bakın bir tomurcuğumuz vardı, 2 oldu. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. İpimin katını almışım, burada düzeltiyorum. Şimdi reglen artırım ilmeğime kadar yaka ilmeklerimi düz örüyorum. Ve reglen artırım ilmeğime geldim. Bir ilmek alarak artırdım. 2 ilmek reglen artırım ilmeğimi düz ördüm. Bir ilmek alarak artırdım. İpimi öne aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek ters ördüm. Bakın. 3 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Bir ilmeğin içerisinden 3 ilmek çıkartmıştım. Tekrar 3 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek alarak ilmeğimi 1'e düşürdüm. İpimi öne aldım. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ters ördüm. İpim arkada
3 ilmeğin içerisinden bir ilmek düz ilmeğimi aldım. 3 ilmeği topladım. İpim önde. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek ters ördüm. Bakın arkadaşlar. Sonra bir ilmek alarak artırdım. 2 ilmek reglen artırım ilmeğimi düz ördüm. Bir ilmek alarak artırdım. Yeleğin arkası sırt bölümünü düz ilmeklerle örüyorum. Bu şekilde diğer kolu da örüyorum. Sıra sonuna kadar geliyorum. Sıra sonundaki şu 7 ilmek pat ilmeğimi de haroşa örüyorum. Sıra sonuna geldim. 7 ilmek ön pat ilmeğimi de haroşa ördüm. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Baştaki ilmeğimle beraber 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Sonra roba artırım ilmeklerime kadar ters ilmeklerimle devam ediyorum. Bakın roba artırım ilmeğime geldim. Roba artırım ilmeğim de ters. Burada artırmış olduğum ilmeğim de ters. Şimdi bakın. Düz ilmeklerimi düz örüyorum. Bir ilmeğimi ters örüyorum. 3 ilmeğin içerisinden bir ilmek almıştım ya, o ters. Diğer düz ilmeklerimi düz ve bir ilmeğimi ters. Örgünün arka yüzünden bu şekilde ilmekleri gördüğüm şekilde örüyorum. 7 ilmek ön pat ilmeğime kadar 7 ilmek ön pat ilmeğimi de haroşa örüyorum. Örgümün arka yüzünden ilmekleri gördüğüm şekilde ördüm. 7 ilmek ön pat ilmeğimi de haroşa ördüm. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm baştaki ilmeğimle beraber. Şimdi şu 2 ilmek reglen artırım ilmeğime kadar ilmeklerimi düz örüyorum. Bakın yeleğimin yaka bölümünde. İki ilmek reglen artırım ilmeğime geldim. Bir ilmek alarak artırdım. 2 ilmek reglen artırım ilmeğimi düz ördüm, bakın. Daha sonra bir ilmek alarak artırdım, ipimi öne aldım. Şimdi burada bir tomurcuktu, 2 oldu. 1 2 3 tomurcuk olacak. Bakın ipimi öne aldım. Ters ilmeklerle devam ediyorum. 1 2 3 4 ilmek. 4 ilmek ters ördüm. 5. ilmeğimin içerisinden bir düz ilmek aldım. Bir doladım. Aynı ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım. 1 2 3 4 5 ilmek ters ördüm. 6. ilmeğimin içerisinden bir düz ilmek aldım. Bir doladım. Aynı ilmeğin içerisinden bir ilmek daha aldım. 3 ilmek oldu. İpimi öne aldım. 1 2 3 4 5 ilmek ters ördüm. 6. ilmeğimin içerisinden bir ilmek düz aldım. Bir doladım. Aynı ilmeğin içerisinden bir ilmek daha aldım. Bir ilmekten 3 ilmek aldım. 1 2 3 4 ilmek ters ördüm. Bir ilmek aldım. 2 ilmek düz ördüm. Reglen artırım ilmeğimi bakın. Bir ilmek aldım, artırdım. Bir ilmek aldım, artırdım. Yeleğin arka sırt bölümünü
düz örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde örüp geliyorum. Sıra sonunda 7 ilmek ön pat ilmeğimi de haroşa örüyorum. Bu kolda ne çalıştıysam diğer ikinci kolda da aynı şeyi çalışıyorum. Sıra sonuna geldim. 7 ilmek ön pat ilmeğimi de haroşa ördüm. Bu şekilde devam ediyoruz. Robayı hani daha fazla anlatmaya gerek duymuyorum. Hemen şöyle bakın. Robamıza bir bakalım. Biraz da yakınlaştırayım. Şöyle kameranın açısına. Bakın arkadaşlar. Bir tomurcuktu. Her iki taraftan ilmekleri arttıkça 2 oldu. Şimdi 3. tomurcuğu çalıştım. Çalışmamız bu şekilde devam ediyor. İlk yerini de 2 sıra haroşadan sonra açtım. Daha önce şöyle 5 sıra bir ters bir düz lastik çalıştım biliyorsunuz. Örgünün ön yüzünden her 14 haroşa sırasında bir ilik yeri açacağım. Örgünün ön yüzünde 14 haroşa sırası oluşacak. Arka yüzünden gelirken ilik yerini açacağım. Ben şimdi yeterli bir ölçüye kadar örüp geleyim robayı. Yeterli bir ölçüye geldiğim zaman haroşa çalışması yapacağız. Kol ve beden ayrımı için arkadaşlar. Oraya kadar örüp geliyorum. Örüp geldiğim zaman kaç tomurcuk çalıştım, kaç artırım yaptım. Sizlere onları sözlü olarak anlatacağım. Robayı yeterli bir ölçüye gelene kadar ördüm. Şöyle bakalım bakın. Kolda kaç model çalışmışım? 1, 2, 3, 4, 5, 6 model çalıştım. Bakın. Bir modelle başladım. 2, 4, 6 modelle kol çalışmasındaki modeli bitirdim. 18 artırım yaptım arkadaşlar. İlmek sayımını da vereyim. Şöyle hemen bakın. Bir yaka 34 ilmek. 2 ilmek. Reglen artırım ilmeğimin birini yakaya verdim. Birini kola verdim. Burada da 2 ilmek reglen artırım ilmeğimin bakın biri kolda bir ilmeği arkada. Kol 47 ilmek. Yeleğin arka sırt bölümü 60 ilmek. Diğer kol 47 ilmek. Ve diğer yaka 34 ilmek. Şu anda toplamda elimde 222 ilmeğim var. Şimdi çalışmamıza başlayalım hemen arkadaşlar. Fazla zaman kaybetmeyelim. Örgünün ön yüzünden bak modeli topladım bitti. Artırmamı yaptım. Arka yüzünden devam ediyorum. Bir sıra arka yüzünden tamamen ters örgü öreceğim. Daha sonra kol çalışmamıza geçeceğiz. Hani koldaki haroşa çalışmasına geçeceğim arkadaşlar. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Haroşa ilmeklerim ters biliyorsunuz. Daha sonra örgünün arka yüzünde bu sıra gördüğüm tüm ilmekleri ters örüyorum. Kol bölümünde ilmekleri gördüğümüz şekilde örüyorduk ya, burayı da tamamen ters örüyorum. Sıra sonuna kadar geliyorum. Örgümün arka yüzünden tüm ilmeklerimi ters ördüm geldim. 7 ilmek ön pat ilmeğimi bu sıra ikinci düğme yerine koyacağım. Bakın bu 1 2 3 ilmek haroş ilmeklerimi ördüm. Bir doladım, artırdım. 2 ilmeğin içerisine bakın bir ilmek ters olarak aldım ve 2 ilmeğimi de son 2 ilmeğimi de haroşa ördüm. Örgümün ön yüzünü döndürdüm. Bakın 2 4 6 8 10 12 14 14 haroşa sırasında bir ilik yeri açacağım demiştim. Şimdi ipimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek
ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Daha sonra şu kol ilmeklerine kadar bakın kırmızı ayraca kadar ilmeklerimi düz örüyorum. Kırmızı ayraca kadar düz ilmeklerle geliyorum. Biraz hızlı geçiyorum farklı bir teknik olmadığı için. Yeleğimizin alt beden bölümünde de koldaki modeli anlatacağım için zorlanmayız arkadaşlar. Alt beden bölümünü rahatlıkla çalışırsınız. Şimdi kırmızı ayraca geldim. Ayracımı bu şişime aldım. Burada haroşa ipimi öne aldım. Kol ilmeklerimi haroşa örüyorum. Artık artırma sistemimiz yok. Artırma bitti. 18 artırım yaptım. Daha sonra örgünün arka tarafından gelirken tüm ilmeklerimi ters ördüm. Örgünün ön yüzündeyim. Kol ilmeklerimi haroşa örüyorum. Yeleğin arka sırt bölümünü düz, diğer kol ilmekleri haroşa ve diğer yaka düz, 7 ilmek ön pat ilmeğim haroşa. Sıra sonuna kadar bu şekilde örgümü ilerletip geliyorum. Sıra sonuna geldim. 7 ilmek ön pat ilmeğimi de haroşa ördüm. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Şöyle bakalım. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimle beraber sıra sonuna kadar gördüğüm tüm ilmekleri ters örüyorum. Sıra sonuna kadar geldim. Tüm ilmeklerimi ters ördüm. 7 ilmek ön pat ilmeklerim de ters. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Şimdi kolda bir sıra haroşa elde ettim değil mi? Örgümün ön yüzünde 7 ilmek ön pat ilmeklerim haroşa, daha sonra yaka ilmeğim düz, kol ilmeğim haroşa, yeleğin sırt bölümü düz, kol ilmeğim haroşa, diğer yaka düz, 7 ilmek ön pat ilmeğim haroşa. Şimdi şu kolda 3 diş haroşa oluşturup geliyorum. Bakın bir diş oluştu. Örgünün ön yüzünden 3 diş haroşayı oluşturup geliyorum. Dördüncü diş haroşada kol ve beden ayrımını yapıyorum. Kol ilmeklerini kapatıyorum. 3 sıra haroşayı oluşturdum. Geldim. Kolda arkadaşlar şöyle bakın. Örgünün ön yüzündeyim. Kol ilmeklerini kapatacağım. Dördüncü sırada. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. 2, 4, 6, 7. Daha sonra düz ilmeklerle devam ediyorum. Kol ilmeklerine kadar. Burada anlatabileceğim bir teknik yok. İlerliyorum. Kol ilmeklerine kadar geldim. Ayracımı alıyorum. Tekrar ilmek saymaya gerek duymayayım diye bakın ayraçla işaretledim. İpimi öne alıyorum. Bakın. Bir ilmek ördüm. Sonra bir ilmek daha ördüm ters olarak. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üzerinden geçirdim. Bir sıra hem örüyorum hem ilmeği kapatıyorum bakın.
Bu bir ilmeği ters olarak ördüm. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üzerinden bu şekilde geçirdim. Bir ilmeği ters olarak ördüm. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üzerinden bu şekilde geçirdim. Siz dilerseniz kendi bildiğiniz gibi ilmekleri kapatın. Ben bu şekilde bir sıra haroşa kazanmış oluyorum. Bakın hem örüyorum hem ilmeğimi kapatıyorum. Şöyle bakalım. Şöyle gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi şuradaki turuncu ayraca kadar ilmeklerimi kapatıp geliyorum. Kol ilmeklerimi kapattım. Şöyle bakın turuncu ayraca kadar geldim. Şimdi ayracımı alıyorum kenara. Bu bir ilmeğim kol ilmeğime ait. Bir ilmeğim de yeleğimin arka sırt bölümüne ait. Bir ilmeğimi ördüm. Bu bir ilmeğim üzerinden geçirdim. Bir ilmek tekrar yeleğin arka sırt bölümüne geçti. Bakın şu şekilde kol ilmeklerini kapattım. 1 2 3 4 diş haroşa dişi oluştu. Şimdi örgümü döndürüyorum. Şöyle arka yüzünü. Kol altından ilmek artıracağım. Bakın şöyle. 1 2 3 4 ilmek artırdım. 4 ilmek yeterli. Yeterli. Yeleğimiz bir yaş için uygun olacak çünkü. Burada kol altı ilmeklerini birleştiriyorum. Bakın şurada ilmek kestiğim hemen sırada şöyle görüyorsunuz bakın. Şöyle bir ip uzantısı var. Bu ip uzantısını şuradan bir ilmek, bir de bu ip uzantısını aldım, diğer şişime taktım. İpimi öne aldım. Bakın bunlar ilmek değil. Oradaki çirkin görüntüyü kapatmak için aldığım ilmek. 2 ilmek o diyelim. Bir ilmek de yeleğin ön yakadan aldım. İçerisinden bir ilmek aldım bunlar. Örgümü tekrar döndürüyorum. Bakın şöyle kol altı ilmekler. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. 4 ilmeğimi ipimi öne alıyorum. Ters olarak örüyorum. Biraz böyle sıkı örüyorum. Kol altı ilmeklerinde orada açılma olmasın diye. Düz olarak örmüyorum. Kol altında görüntü düzgün dursun diye arkadaşlar. Bakın ters olarak ördüğüm zaman burada bir tokluk oluşuyor. Düz olarak örersem bura böyle zayıf durur. 4 ilmeğimi ters ördüm. Yeleğimin arka sırt bölümünden düz ilmeklerle devam ediyorum. Şöyle bakalım. Kol ilmeklerini bu şekilde kapattım. Döndüm 4 ilmek artırdım. Döndüm o 4 ilmeği ördüm. Bir sıra sonuna kadar böyle devam ediyorum. Yeleğimin arka sırt bölümünü düz örüyorum. Kol ilmeklerimi örerek kapatıyorum. Dönüyorum 4 ilmek artırıyorum. Birleştiriyorum. Dönüyorum o 4 ilmeğimi örüyorum. Yeleğimin ön yakayı düz örüyorum. 7 ilmekli ön pat ilmeğimi sıra sonunda haroşa olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar örgümü ilerletip geliyorum. İlk kolda anlattığım için ilmek kapamayı, kol altı ilmeklerini ikinci kolda anlatmaya gerek duymuyorum arkadaşlar. İlk kolda nasıl çalıştıysak ikinci kolda da aynı şekilde çalışacağız. Sıra sonuna geldim. Bakın
Bu kolu da kapattım. Döndüm 4 ilmek aldım. Döndüm ördüm. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Örgümün arka yüzünden sıra başından sıra sonuna kadar gördüğüm tüm ilmekleri ters örüp geliyorum. Haroşa ilmekleri de ters oluşturduğum için bir sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi sıra sonuna kadar ben bu sıramı örüp geleyim. Örgünün arka tarafında. Örgümün arka yüzünden ördüm geldim. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Koldaki modeli alt beden bölümüne çalışıyorum. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Bakın kolda ters ilmeklerle ilerledik biliyorsunuz. Ön yüzün ters örgü. Şöyle arka yüzü düz örgü. Arka yüzünde ilmekleri gördüğümüz şekilde örüyoruz. Örgünün arka tarafından tüm ilmekleri ters ördüm geldim. Robamızı bir ölçelim arkadaşlar. Ne kadar olmuş? Aslında şu kol ilmeklerini kapatmadan ölçmem gerekiyordu. Şurada 2 sıra almayayım. Ne yapıyoruz? Şu şekilde ölçüyoruz. ...14 santim robamın yükseklik ölçüsü arkadaşlar. Dediğim gibi şu 2 sırayı almadım. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Kolda çalıştığım modeli yeleğimin alt beden bölümüne çalışıyorum. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Şimdi 3 ilmek düz örüyorum. Ters pardon bakın. 1 2 3 ilmek ters ördüm. Düz demişim kusura bakmayın. Şimdi burada 4. ilmeğimin içerisinden şöyle bakın bir ilmek düz aldım. Bir doladım 2. Aynı ilmeğin içerisinde bir ilmek daha aldım 3. Sıra başında ve sıra sonunda burada 3 ilmek ters ilmek oluşacak. Şimdi 5 ilmek ters örüyorum. 1 2 3 4 5 5 ilmek ters ördüm. 6. ilmeğimin içerisinden bir ilmek düz ilmeğimi aldım. Bir doladım. Aynı ilmeğin içerisinden bir ilmek daha düz aldım. Daha sonra 5 ilmek ters. 1 2 3 4 5 5 ilmek ters ilmeğimi ördüm. 6. ilmeğimin içerisinden bir düz ilmeğimi aldım. Bir doladım bakın. 2 ilmek oldu. Aynı ilmeğin içerisinden bir ilmek daha aldım. 3 ilmek. Bir ilmekten 3 ilmek çıkardım. Sonra yine 1 2 3 4 5 ilmek ters. 6. ilmeğimin içerisinden bir ilmek düz ilmek aldım. Bir doladım. Aynı ilmeğin içerisinden bir ilmek daha aldım. Dediğim gibi modelimiz koldaki gibi. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde ben örgümü ilerletiyorum. 7 ilmek ön pat ilmeğimden önce yine şöyle bir modeli beraber çalışalım. Sıra sonundaki son modeli beraber çalışalım dedim ama burada arkadaşlar hemen size bir hatamı söyleyeyim. Şu son modeli de çalışayım. Bir ilmeğin içerisinden 3 ilmek aldım. 3 ilmek ters ilmeğimi çalıştım. İlmek sayılarım tam denk geldi. Şu 7 ilmek haroşa ilmeğimi de alayım. Hemen sizlere hatamı anlatayım.
Yani sadece sizlere ilmek sayısı vermedim hata derken, hatam o. Şimdi arkadaşlar kol ilmeklerini çıkardım. 47 ilmek bir kolda var. 47 ilmek bir kolda var. Kol ilmeklerini kapattım, çıkardım değil mi? Toplamda elimde benim 222 ilmeğim vardı. Kol ilmeklerini çıkardıktan sonra 128 ilmeğim kaldı elimde. 34 ilmek bir yaka, 34 ilmek diğer yaka, 60 ilmek de yeleğin arka sırt bölümü. 128 ilmeğim kaldı. 4 ilmek bir kol altında artırdım. 4 ilmek de bir kol altında artırdım. 128 artı 8, 136 ilmek elde ettim. İlmek sayım da tam modelime denk geldi. Sizlere tavsiyem arkadaşlar, bu yeleği örmek istiyorsanız ya da farklı anlattığım yelekleri diyelim, tulum, hırka, her neyse. Videoyu baştan sona lütfen bir izleyin. Hani bazen böyle hatalar yapabiliyoruz, açıklıyoruz. Yapabilecekseniz ipinizi, şişinizi elinize alın, yapın. Şimdi örgümün arka tarafını döndürdüm. Modelde ilk bir sırayı çalıştım. Arka tarafı ikinci sıra. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi ters ilmeklerle haroşa ördüm. Şimdi 3 ilmek düz. Örgünün ön yüzünde tersi bakın. 1, 2, 3. Daha sonra 3 ilmek ters. Bu ters ilmeğin bir ilmeğin içerisinden 3 ilmek çıkarmıştım. 1, 2, 3. Sonra 5 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5. 3 ilmek ters. 5 ilmek düz. 3 ilmek ters. Bu 3 ilmek bir ilmeğin içerisinden 3 ilmek almıştık. Bakın şöyle örgünün ön yüzünden de şu şekilde bir göstereyim. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. 3 ilmek ters, 5 ilmek düz, 3 ilmek ters, 5 ilmek düz diye devam ediyorum. Nereye kadar? Sıra sonundaki 7 ilmek ön pat ilmeğime kadar. 7 ilmek ön pat ilmeğimi de haroşa örüyorum. Örgümün arka yüzünde modelde ikinci sırayı ördüm. Yeleğimin alt beden bölümünde geldim. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Örgümün ön yüzünde 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Diğer ilmekleri gördüğümüz şekilde örüyoruz. Bakın ipimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi 2, 4, 6, 7. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Daha sonra bakın 3 ilmek ters. Haroşa ilmeklerim de ters olduğu için onları da ters örüyorum. Sonra bakın örgümün başında 3 ilmek ters ilmeğimi ördüm. 7 ilmek ön pat ilmeğimin dibinden. 3 ilmek düz. Daha sonra 5 ilmek ters. 3 ilmek düz. Bu 3 ilmekler bir ilmeğin içerisinden aldığımız 3 ilmek ve 5 ilmek ters. Sıra sonuna kadar ilmekleri gördüğüm şekilde örüyorum. Sıra sonunda da 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Modelimizin 3. sırası arkadaşlar. Örgümü ilerletip geliyor. Örgümün ön yüzünden modelde 3. sırada ilmekleri gördüğüm şekilde ördüm, geldim. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünde 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Haroşamı ters ilmeklerle örüyorum. Modelimde 4. sıra arka yüzünden diğer ilmekleri gördüğüm şekilde örüp geliyorum. Örgümün arka tarafından ilmekleri gördüğüm şekilde ördüm. 7 ilmek ön pat ilmeklerimi de haroşa ördüm. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Modelde 5. sıradayım. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi
haroşa ördüm. Daha sonra 3 ilmek ters. 1 2 3. 3 ilmek düz ilmeğimi şöyle bakın. Şişimi taktım. Üçünün içerisinden bir ilmek düz ilmeğimi aldım. Tıpkı buradaki gibi, koldaki gibi. Bir ilmekten 3 ilmek çıkarmıştık ya. Şimdi de 3 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Tekrar ilmeğimi aynı sayıya denk getirdim. 5 ilmek ters. 3 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Tekrar 3 ilmeğimi bir ilmeğe düşürdüm. Hani bir ilmekten 3 ilmek almıştık. Ve 5 ilmek ters. Hani daha fazla burada anlatmaya gerek duymuyorum. Modele kolda aşinayız. Sıra sonuna kadar bu şekilde örgümü ilerletip geliyorum. Sıra sonunda 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örmeyi unutmuyorum. Örgümün ön yüzünden bakın modelde 5 sırayı tamamladım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi de haroşa örüyorum. Örgümün arka yüzündeyim. Yeleğimin modelinde de 6. sıradayım. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. 3 ilmek düz. 1 2 3. 1 ilmek ters. Hani 3 ilmeği bir ilmeğe düşürdük ya, o ilmeğimiz ters. 5 ilmek düz. 1 ilmek ters. 7 ilmek ön pat ilmeğimin dibinde 3 ilmek düz ve sıra sonunda da yine 7 ilmek ön pat ilmeğimin dibinde 3 ilmek düz. Şimdi 5 ilmek düz, 1 ilmek ters örerek örgümü ilerletiyorum sıra sonuna kadar. Örgümün arka yüzünden modelde 6. sırada ilmekleri gördüğüm şekilde ördüm, geldim. 7 ilmekte ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Bir modeli tamamladım. İkinci modele geçeceğim buradaki gibi arkadaşlar. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Hemen haroşa ilmeğimin dibinden bakın ipimi arkaya aldım. Bir ilmek düz aldım, ilmeğimin içerisinden bir doladım. Aynı ilmeğin içerisinden bir ilmek daha düz ilmeğimi aldım. 5 ilmek ters. 1 2 3 4 5. Modelimiz kaydırmalı, bakın biliyorsunuz, gördünüz mü arkadaşlar, bu model çalışmıyoruz üzerine, burada çalıştım. Şimdi burada tam 5 ilmekten sonra bir ilmeğin içerisinden bir düz ilmek bir doladım, aynı ilmeğin içerisinden bir ilmek daha aldım, 3 ilmek, sonra 5 ilmek ters. Yani açıkçası şu iki modelin tam ortasındaki ilmekten bir model çalışıyoruz. 6. ilmeğimin içinden 3 ilmek alıyorum ve 5 ilmek ters, 3 ilmeklerimi düz alıyorum. 6. ilmeğimin bakın içerisinden bir düz ilmek bir doladım, bir düz ilmek. Bu şekilde sıra sonuna kadar geliyorum. Sıra sonunda 7 ilmek ön pat ilmeğimin dibindeki modeli yine beraber çalışalım. İkinci modelimin de birinci sırasını çalıştım. Sıra sonuna geldim. 7 ilmek ön patı ilmeğimin dibinde hemen bir model daha çalıştım. Bakın. Bir ilmeğimin içerisinden bir düz ilmek aldım. Bir doladım. Aynı ilmekten bir ilmek daha aldım. Bir ilmekten 3 ilmek aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Şimdi örgümün arka tarafını döndürüyorum. Örgümün arka tarafında ilk modelin ikinci sırasında nasıl çalıştıysak aynı şekilde hemen şöyle bir iki model çalışalım. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Şimdi burada sadece
modelimiz yer değişti. Hani kaydırmalı bir model olduğu için. İlk modelde hemen 7 ilmek ön pat ilmeğimin dibinde, örgümün arka yüzünde, hani ikinci sırada 3 ilmek düz örüyordum. Burada 3 ilmek ters. Model kaydırmalı olduğu için. Daha sonra 5 ilmek düz. 3 ilmek ters, 5 ilmek düz. Bu şekilde örgümü ilerletiyorum sıra sonuna kadar. Örgümün arka yüzünden ikinci modelde ikinci sırayı ilmekleri gördüğüm şekilde ördüm geldim. Şimdi şöyle yeleğimizin duruşuna bir bakalım, katlayalım beraber. Yeleğimiz bu şekilde devam edecek. Dilerseniz genişlik ölçüsünü bir alalım. Burada bir tahmini ölçü verir bize. Yelek bittikten sonra net bir ölçüyü alırız. Genişlik olarak. Kol altı ilmeklerinden alıyorum ölçümü. Şöyle bakıyorum. 29 santim. Yeleğim 1 yaş için uygun olacak. Video başında da demiştim arkadaşlar. Yeleğim tahmini 1 yaş için olur diye. Şimdi ben yeterli bir ölçüye gelene kadar örüyorum. Çünkü model hep sürekli kendini tekrar ediyor. Şu şekilde anlatayım bakın. İlk modelde 3 ilmek ters ördük. Bir ilmeğin içerisinden 3 ilmek çıkardım. İkinci modelde 7 ilmek ön pat ilmeğimin dibinden hemen bir model çıkardım. Şu şekilde bakın arkadaşlar. Koldan aşina olduğumuz için daha fazla anlatmaya gerek duymuyorum. Yeterli bir ölçüye kadar örüp geliyorum. Daha sonra yeleğimizin etek ucundaki lastik kısmını beraber örelim. Örgünün ön yüzünde 14 haroşa dişi oluşacak. Arka yüzünden gelirken de ilik yer açacağız. Bunu da unutmayalım. Yeleğimi yeterli bir ölçüye gelene kadar ördüm model bölümünü arkadaşlar. Şimdi etek ucundaki haroşa ve lastik kısmını çalışacağım. 4 ilik yeri açtım. 5. ilik yerini de yine sizlerle beraber çalışırım. 12 model çalıştım. Kaydırmalı modelimiz biliyorsunuz. Şöyle şu şekilde bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Örgümün arka yüzünden tüm ilmeklerimi ters öreceğim. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimde haroşa biliyorsunuz. Örgünün arka yüzünden gördüğüm tüm ilmekleri ters örüyorum. Yeleğimizin alt beden bölümünde örgümün arka yüzünden ilmekleri gördüğümüz şekilde örüyorduk. Haroşaya geçtiğimiz için şimdi tüm ilmekleri ters örüyorum sıra sonuna kadar. Sıra sonuna kadar örgümü ilerletip geliyorum. Örgümün arka yüzünden tüm ilmeklerimi ters ördüm geldim. Örgümün ön yüzündeyim. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimle beraber yine tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Çünkü ben haroşa ilmeklerimi ters ilmeklerle örüyorum biliyorsunuz arkadaşlar. Haroşayı o şekilde oluşturuyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimi ters öreyim. Bir sıra haroşa. Sonra örgünün arka yüzünden de bir sıra haroşa yapıyorum arkadaşlar.
Şimdi örgünün ön yüzünden 4 sıra haroşa sırası oluşturup geliyorum. Yeleğimin etek ucunda 4 diş haroşayı oluşturdum. Geldim örgümün ön yüzünde. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek düz. Sonra bir ilmek ters. Bir ilmek düz. Bir ilmek ters. Bir ilmek düz. Bir ilmek ters. Bir ilmek düz. Bir ilmek ters. Bir ilmek düz, bir ilmek ters. Bu şekilde devam ediyorum. Hemen şöyle gösteriyorum. Şu yakadaki gibi bir ters bir düz ilmek çalışıyorum. Sıra sonuna kadar. Etek ucunda da böyle küçük bir lastik oluşturmak istedim. Yakasında olduğu gibi. Bir ters bir düz ilmek örerek sıra sonuna geldim. Şimdi örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünde de ilmeklerimi bir ters bir düz olarak alıyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Bu sefer ipimi arkaya aldım. Öyle denk geldi. Bu ilmeğim düz. Ters ilmeğim bakın ters. Düz ilmeğim düz. Ters ilmeğim ters. Örgünün arka tarafından da ilmekleri gördüğüm şekilde örüyorum. Sıra sonuna kadar geliyorum. Örgümün ön yüzünden ilmeklerimi bir ters bir düz örerek sıra sonuna geldim. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden de ilmekleri gördüğüm şekilde örüyorum. Bakın ters ilmeğimi ters, düz ilmeğimi düz olarak örüyorum sıra sonuna kadar. Sıra sonuna kadar örgümü ilerletip geliyorum. İlmekleri gördüğüm şekilde örerek. Örgümün arka yüzünden de ilmekleri gördüğüm şekilde ördüm. Geldim sıra sonuna kadar. Şimdi ilmeklerimi kapatıyorum arkadaşlar. Artık etek ucundaki lastik kısmımız bitti. Şöyle bakın 2 ilmeğin ipimi arkaya aldım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Burası düz tek geldi. İpimi öne aldım. Ters ilmeğimi ters kapatıyorum. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek. İpim arkada. Bakın burada düz ilmeğim denk geliyor. Düz. Örgümü nasıl ördüysem ilmeklerimi de aynı ayarda kapatıyorum. Ne sık ne de gevşek olmak üzere elimin ayarını değiştirmeden ilmeklerimi kapatıyorum. Ben ilmekleri kapatayım, düğümümü de dikip geleyim. İlmeklerimi kapattım, düğmelerimi de diktim, geldim arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi 5 adet düğme diktim. Şimdi dilerseniz yeleğimizin genişlik ve boy ölçüsünü alalım. Şöyle bakın kol altından alıyorum. En sağlıklı ölçüyü buradan alırız. 28 santim yeleğimizin genişliği. Omuzdan almıyorum. Ben genelde şu arka enseden alıyorum ölçüyü. Enseden etek ucu. Bakın şöyle basen üstü 36 santim. Yeleğimiz 1 yaş için uygun. Yalnız 1,5 yaşına kadar giyer. Ben gene tabii ki her zamanki gibi 3 santim boyunu uzun yaptım arkadaşlar. Normalde
1 yaş 28 santim genişlik, 33 santim boy yeterli. Ama dediğim gibi 3 santim uzun yaptım. Bebeklerimiz, çocuklarımız artık 1 yaşına geldiği zaman yürüyor, emekliyor, eğilip kalkıyor. Sırtı böyle açılmasın diye ben her zamanki gibi biraz uzun yaptım. Siz de bu şekilde çalışın. Bakın yeleğimizin yaka detayı. Böyle bakın koldaki omuz detayı. Yeleğimizin arka tarafı da, sırt bölümü de bu şekilde gördüğünüz gibi. Yeleğe ne kadar ip gitti hemen onu söyleyeyim. Bakın şöyle. 1,5 ip gitti arkadaşlar. Yeleğime 1,5 ipe yakın ip gitti. Tam 1,5 gitmedi ama 1,5 ipe yakın ip gitti. 100 gramı 250 metrelik olan bir ipten. Şimdi hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Bir dahaki videolarımızda buluşmak üzere diyorum. Allah'a emanet olun.